Emekliye 10.000 TL ek maaş sistemi yeni model değerli izleyiciler açıklandı. Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını tabii ki öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli izleyiciler, bugün Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir gelişmeyi sizlerle konuşacağım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten artan eleştirilerin ardından emeklilere yönelik yeni bir ekonomik destek modeli geldi. Bu modelde emeklilere aylık 10.000 TL'ye kadar ek gelir sağlayabilecek gelir tamamlayıcı aile destek sistemi adı verilen yeni bir yapının detayları netleşmeye başladı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi adı verildi. Bu videoda değerli izleyiciler, bu sistem nasıl işleyecek? Kimler faydalanabilecek? 10.000 TL rakamı nasıl hesaplanıyor? Bu uygulama ne zaman başlayacak? Hepsini en sade ve en anlaşılır şekilde sizlere anlatacağım. Lütfen sonuna kadar izleyin. Beğenirseniz sizlerden bir like bekliyorum değerli izleyiciler. Abone olmayan arkadaşlar şimdiye kadar sizler de abone olursanız beni sevindirirsiniz, gurur duyarım, şimdiden hoş geldiniz diyorum. Emekliler neden tepki gösteriyordu? Değerli izleyiciler, biliyorsunuz maaş 20.000 TL oldu. Bildiğiniz gibi düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu ama en düşük maaş. Ancak ülkedeki hayat pahalılığı, temel gıda fiyatları, kiralar ve faturalar dikkate alındığında bu zam birçok emekli tarafından yetersiz bulundu. Sosyal medyada ve televizyon programlarında eleştiriler arttı. Değerli izleyiciler, ben de vakit bulduğum zaman tabii ki Türkiye'den bazı YouTube'da sokak reportajları gibi reportajları izliyorum ve dinliyorum. Türkiye'deki vatandaşlar ne diyor? Pek çok emekli geçinemiyoruz, temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz diyerek hükümete tepki gösterdi. Burada en çok mağdur olan insanlar tabii ki kendi evi olmayanlar. Bu artan baskının ardından ekonomi yönetimi yeni bir sosyal destek modelini gündeme aldı. Bu video işte tam da bu yeni modelin detaylarını size aktaracak. Yeni model nedir? Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı bu sistemin mantığı şu: devlet her hane için bir yaşam standart değeri belirliyor. Örneğin bu rakam örnek olarak 30.000 TL kabul ediliyor. Eğer bir hane, örneğin bir emekli ailesi 20.000 TL gelir elde ediyorsa, devlet yaşam standartı ile gelir arasındaki 10.000 TL farkı tamamlıyor. Yani sistem bir tür gelir tamamlama mekanizması gibi çalışıyor. Bu nedenle ek maaş her emekli için sabit değil, hane gelirine göre değişken olabilecek bir yapıdan söz ediyoruz. Ancak örnek hesaplamalara göre en yüksek tamamlayıcı destek 10.000 TL seviyesine kadar çıkabilecek. Değerli izleyiciler, şurada şunu söyleyeyim: 10.000 TL maksimum. Ama onun da hesaplarını yaptık. Onun da size örnek hesabını hemen biraz sonra dile getireceğim. Bu destekten kimler yararlanacak? Yeni sistem tüm topluma değil, belli kriterlere göre seçilen hanelere uygulanacak ve bunlar, bakın: hane gelirinin belirlenen yaşam standartının altında olması, ailede engelli, yaşlı, bakıma muhtaç kişi bulunması, tek maaşlı haneler, aylık geliri düşük seviyede kalan emekliler. Yani esas odak gelir seviyesi düşük emekliler olacak. Bu sistem özellikle en alt gelir grubundaki emekli aileleri hedefliyor. Sistemin başlama tarihi pilot uygulama. Bu sistem hemen yürürlüğe girmeyecek. Bakanlığın planına göre, belki şimdi kızarsınız neden bekliyorlar diye, ama değerli izleyiciler, ben haber sunucusuyum. Bana haberler nasıl geliyorsa ben de öyle sunuyorum. 2026 Haziran veya Temmuz aylarında
pilot uygulama başlatılacak. 2 veya 3 ilde sistem test edilecek. Uygulama başarılı olursa Türkiye geneline yayılacak. Değerli izleyiciler, bu konuda bakın lütfen abone olun. Nerede ne zaman müracaat edeceğiniz, bu haber bana geldiği zaman o haber anında, ben haber sitelerinden beraber çalışıyorum, anında bu kanalda. Yani o haberi benden anında alırsınız aynı günde. Pilot illerin henüz hangileri olacağı açıklanmadı, ancak genellikle bir büyük şehir, bir orta ölçekli şehir, bir küçük ölçekli şehir seçilerek sistemin farklı sosyoekonomik yapılar üzerinde denenmesi bekleniyor. 10.000 TL ek maaş nasıl hesaplanacak? Sosyal medyada en çok sorulan soruya gelelim. 10.000 TL ek maaş herkes için geçerli mi? Hayır. Bu rakam tavan sınır. Şimdi örnek 1. Hane geliri 22.000 TL diyelim. Yaşam standartı 30.000 TL belirlendi. Aradaki fark 8.000 TL. Bu aile 8.000 TL ek destek alabilir. Başka bir örnek. Hane geliri 19.000 TL. Yani 20.000 TL değil. Yaşam standartı 30.000 TL. Aradaki fark 11.000 TL. Ama sistem tavanda 10.000 TL olduğu için ödenecek destek 10.000 TL ile sınırlandırılıyor. Değerli izleyiciler, tekrar 10.000 TL maksimum. Bu nedenle 10.000 TL ek maaş ifadesi sistemin maksimum sağlayabileceği ödeme miktarını temsil ediyor. Peki bu konuda emekliler ne diyor? Yeni model sosyal medyada büyük ilgi gördü. Emeklilerin yorumları ikiye ayrılmış durumda. Şimdi memnun olanlar diyor ki hiç yoktan iyidir. En azından biraz nefes alırız. Temkinli yaklaşanlar pilot uygulama diyorsunuz. Biz hemen faydalanamayacağız. Bu yardım sürekli mi yoksa değil mi? Endişeli olanlar şunu söylüyor. Bu sistem gelir testi gerektiriyor. Evde yaşayan herkesin geliri mi sayılacak? Bu sorular ilerleyen dönemde hükümet tarafından açıklığa kavuşturulacak değerli izleyiciler. Peki ekonomi yönetimi ne diyor bu konuda? Mehmet Şimşek ve ekonomi kurmayları bu destekle ilgili iki noktayı özellikle vurguluyor. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek. Yani bu ödemeler devletin kontrolsüz harcama yapmasına neden olmayacak. Sosyal destekler gelir düzeyi düşük kesimlere odaklanacak. Bu nedenle yüksek maaşlı emeklilerin sisteme dahil edilmesi beklenmiyor. Sistem daha çok yaşlılık, sağlık giderleri, kira zorluğu gibi temel ihtiyaçları olan haneleri hedef alıyor. Değerli izleyiciler, bakın kira zorluğu. Çok vatandaşlarımız var, emekli maaşından kirasını zor ödüyor. İşte onlar için. Peki bu ne anlama geliyor? Özetle bu yeni model en düşük gelirli emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Aylık 10.000 TL'ye kadar ek ödeme sunabilecek. 2026'da pilot uygulama ile hayata geçecek. Bir süre sonra tüm ülkeye yayılabilir değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomik şartlarında bu model özellikle emekliler için nefes aldıran bir destek olabilir. Siz bu yeni destek modelini nasıl değerlendiriyorsunuz değerli izleyiciler? Yorumlarda düşüncelerinizi lütfen benimle veya bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve tekrar kanala abone olmayı unutmayın değerli izleyiciler. Ben bu işin peşindeyim. Abone olursanız, zili açarsanız yenilikleri öğrenebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.